Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği'ne hoş geldiniz. Futbol 2023'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz Perşembe günü Konami'den sürpriz bir açıklama geldi. PES ya da yeni adıyla futbol oyununda en büyük ödüllü turnuva yakın zamanda başlayacak. Toplam ödül 1 milyar futbol parası. Bu turnuvaya katılan herkese dağıtılacak meblağın toplamı 1 milyar futbol parası. Tabi burada üst sırada olanlar daha fazla futbol parası kazanırken alt sıralardakiler daha az futbol parası alacaklar. Turnuva ile ilgili geçtiğimiz günlerde detaylı bir video paylaşmıştık. Belki o videoyu izlemeyen arkadaşlarımız olabilir. Kısaca özetleyecek olursak bu dev turnuva, büyük ödüllü turnuva 3 aşamadan oluşmakta. Birinci aşamamız, ikinci ve üçüncü. Burada herkesi ilgilendiren üçüncü aşama, gol etkinliği aşaması. 1 ve 2 belki de çoğumuzu ilgilendirmiyor. Fakat burada yapmamız gereken bazı şeyler var. Örneğin milli takım seçmek gibi. En azından kayıt olmamız lazım turnuvaya. Kayıt olmak derken de herhangi bir form falan doldurmuyoruz. Sadece Rüya Takım bölümünden milli takımımızı seçiyoruz. Bu 3 aşamaya bir Konami'nin resmi web sitesinden tek tek bakalım. 1 milyar futbol parasının dağıtılacağı bu büyük turnuvaya sırayla baktığımızda birinci aşamamız bu Perşembe günü başlıyor. 20 Ekim tarihinde başlamakta. Konami'nin dediği bir ülke seçin. Rüya Takım bölümünden ülkenizi seçin. Bu şekilde de kaydolmuş oluyoruz. Bunu az sonra oyun içerisine girerek de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Sadece dediği milli takım seçiniz. 19 Ekim tarihi bunun için en geç tarih. 20 Ekim günü Perşembe sabah oyun açıldığında artık hangi milli takım seçilmişse onunla ilk başta kaydolmuş oluyoruz. Ve bu Perşembe günü başlayacak olan eFootball Lig'de birinci klasmana çıkıp orada en başarılılar arasına girersek, ilk sıralara girersek bu turnuvanın sonuna kadar mücadele ediyoruz. Artık aslında bir bakıma e-sporcu turnuvası da diyebiliriz. Sonuna kadar devam edip para ödülü de kazanabiliyoruz. Bu turnuvanın ilk ayağı, dediğim gibi bir milli takım seçiyoruz. Sonrasında Perşembe günü eFootball Ligi'nde birinci klasmana çıkıp orada ilk sıraları zorlamak gerekiyor. Kendi bölgemizde en iyiler arasına girersek sonra diğer bölgelerin en iyileriyle karşılaşıyoruz. Burası belki de çoğumuzu ilgilendirmiyor. Az kişiyi ilgilendirmekte. Belki bu videoyu izleyen arkadaşlarımız içerisinde çok iyi oynayanlar olabilir. İlk sıraları zorlayanlar olabilir. Onları ilgilendiriyor. Sonuna kadar gidebilirler. Biz şimdilik milli takımımızı seçelim. Klasmanda şansımızı deneyebiliriz. Birinci klasmana kadar çıkıp orada belki sıralama da yapabiliriz. İkinci kısma geçecek olursak burası 17 Kasım tarihinde başlıyor. Epey de bir süremiz var. Bir ay sonra başlayacak. Burada da yine aynı şekilde oyunda ülkeniz bölgeniz sıralamalarında diyor. İlk 50'ye girenlerin puanlarının toplamına filan bakılıyor. Bir etkinlik gelecek ve orada bölgelerin sıralama bakımından en üst sıradakilerinin topladıkları puanlara bakılıyor. Belki biz üst sıralarda olmayabiliriz. Oyunda hani oynuyoruzdur ama keyfini oynuyoruz, eğlencesini oynuyoruz. Herhangi bir sıralama kasmıyor olabiliriz. Fakat bizim kaydolduğumuz ülke önemli. Bizi temsil eden arkadaşlar, o üst sıradaki arkadaşlar ne kadar başarılı olursa biz de oradan hediyeler kazanacağız. Yani burada da yapmamız gereken bir ülkeyi seçmek. Ben Türkiye milli takımını, yani Türkiye'yi seçeceğim. İnşallah Türkiye milli takımı olarak bu turnuvada üst sıralarda yer ediniriz. Bizleri temsil edecek arkadaşlar, bu oyunda sıralama kasan arkadaşlar da başarılı olurlar. Bu ikinci aşamada yine sıralaması yüksek olan arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Bizim yapmamız gereken temel takım olarak bir milli takım seçmek. Fakat üçüncü aşama hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü burada hepimizin oynadığı maçlara bakılacak. Toplam atılan gollere göre ülkelerin sıralaması çıkarılacak. Üçüncü aşamaya baktığımızda o da 17 Kasım tarihinde başlıyor. Aynı yukarıdaki gibi. Burada sıralaması en iyi oynayanların, sıralamada en iyi olanların maçlarına bakılıyor. Burada da hepimizin attığı gollere. Fakat deneme maçı, arkadaş maçı, online hızlı maçta oynananlar sayılmıyor. Ben online hızlı maçı çokça oynuyordum. Burada sözleşmesi olmayan efsanevileri de kullanabiliyorduk. Ne yazık ki orayı saymıyorlar. Diğer etkinlikler sayılmakta. Yapay zekaya karşı oynadığımız maçları da sayacaklar. 17 Kasım tarihinden 15 Aralık tarihine kadar atılan gollere göre ülkelerin sıralaması çıkacak ve buradan da ona göre hediyeler kazanacağız. Toplam dağıtılacak ödüller. Mesela gollerden, burası hepimizi ilgilendirdiği için öncelikle buraya değineyim istedim. Etkinliklerde maçlar oynuyoruz. Çokça da goller atıyoruz. Bizim ülkemiz atıyorum 5. sırada. 15 milyon futbol parası bizim ülkemizdeki kullanıcılara dağıtılmış olacak. 15 milyon. Şimdi bizim ülkede kaç kişi bu turnuvaya katılır? 15 bin desek, 15 bin dediğimizde 1000 futbol parası ediyor. 15 binden de fazla kullanıcı bizim ülkemizde olur diye düşünüyorum. Eskiden böyle bir turnuva olduğunda
1 milyonu geçik kişi turnuvaya katılırdı. PES 2021'de mesela. PES 2021 gibi sevilen oyunda bile 2 milyonu görmüyordu. 1 milyon küsuratlardaydı. Bu sefer öyle 1 milyonlara çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta da turnuvanın ikinci aşamasında da ilk 50'ye giren arkadaşların topladıkları puanlar ülkelerinin sıralamasını ortaya çıkaracak. Orada da ne kadar yukarıda olunursa buralardan da hediyeler var ve genel sıralamada da Konami'nin bir hesaplaması var. Buradan da en başarılı ülkelere hediyeler dağıtılacak. Şimdilik bizim yapmamız gereken en geç çarşamba günü perşembeye kalmasın bir milli takımı seçmeliyiz. Özellikle de futbol ligde 1. klasmandaysak, üst sıralarda oynuyorsak bunu kesinlikle yapmamız gerekiyor. Seçebileceğimiz ülkelere baktığımızda Afrika kıtasındaki ülkeler bunlar, Amerika kıtasındakiler bunlar, Asya bölgesinde bunlar var. Avrupa'ya geldiğimizde ise bizim milli takımımız burada yer almakta. Avrupa bölgesindeki takımlar da bunlar. Bu takımlar yer alıyor. Konami'nin bir mesajı var burada. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Bu müsabakaya katılmaya uygun olmanız için yapılandırılmış temel takımınız ikamet veya vatandaşlık ülkeniz bölgeniz ile uyumlu olmalıdır diyor. Ülke ya da bölge diyor. Demek ki Türkiye'yi seçmesek de bu Avrupa ülkelerinden yine herhangi birini seçebiliriz. Şimdi bu oyunda hangi Avrupa ülkesi daha başarılı olabilir? Ben Avrupa ülkeleri içerisinde bizim ülkemize güveniyorum, inanıyorum. Bizde bu oyunu oynayan çok kişi var. Fakat Asya kıtası bu turnuvalarda başarılı. Hindistan ve Endonezya tarafı özellikle çok fazla bu oyunu oynamakta ve başarılı kullanıcılar da var. YouTuber'lar da var hatta. Derece kasan YouTuber'lara denk geliyoruz. Bu Hindistan'la Endonezya tarafından birincilerde çıkabilir. Bir de burada Japonlar var. PES'te çok iyilerdi ama futbol oyununda ne kadarlar bilmiyorum. Endonezyalılar yine hala oyunda ve Hindistanlılarla iyi bir şekilde kafaya oynuyorlar. Japonlar da zorlayacaktır. Bu turnuvada üst sıraları Asyalılar alabilir. Amerika kıtasında belki Güney Amerika ülkelerinden de bir şeyler çıkabilir. Afrika'da olur mu bilmiyorum. Afrika'da bu oyun ne kadar başarılı oynanabiliyor. Birkaç Afrikalı YouTuber vardı. Fena oynamıyorlardı ama eğlenceli oynuyorlardı. Çalımları falan ön plana alıyorlardı. Derece kasanlarına denk gelmedim. Ama burada dediği gibi ülke seçerken dikkat etmemiz lazım. Bu turnuvaya katılırken herhangi bir kayıt yok. Sadece oyunda kullanıcı bilgilerine gireceğiz. Rüya takım diyeceğiz. Burada milli takım seçiyoruz. Örneğin Türkiye'yi seçeceksek Avrupa milli diyoruz. Buradan da Türkiye'ye tıklayıp bitti diyeceğiz. Sadece bu kadar. En geç çarşamba günü bunu yapalım. Perşembe günü oyun açıldıktan sonra Türkiye milli takımıyla oyuna katılmış oluyoruz. Fakat bu turnuvanın ilk aşaması eFootball Lig'de 1. klasmana çıkıp sıralama kasan arkadaşları ilgilendirmekte. Çoğunluğumuzu ilgilendiren kısım ise 17 Kasım tarihinde başlıyor. Gol etkinliği ve hafta sonu etkinlikleri gelecek. Şu an oyundaki etkinliklere baktığımızda Perşembe gününe kadar süresi olan etkinliklerimiz var. Player of the Week'ten bir tane top açılım hakkı elde ettiğimiz ve DP ile GP kazandığımız etkinlik Perşembe'ye kadar devam ediyor. Oldu ki oynamadık. Perşembe günü gelmişti. Oynamak için süremiz var. 50 futbol parası kazanabileceğimiz oyundaki tek yer Perşembe'ye kadar süremiz var. Bir de 4 yıldızlı adaylı sözleşme kazanabileceğimiz pazartesi günü etkinlik gelmişti. Normalde 3 yıldızlı adaylı sözleşme veriyor Konami. Bazı haftalarda 4 yıldızlı adaylı sözleşme vermekte. Oynamadıysak bu hediyeyi alabiliriz. Çünkü 4 yıldızlı güzel futbolcular da var. İşe yarayabiliyor. En azından 3 yıldızlardan daha iyi. Yarın gelecek oyunculara baktığımızda Manchester City takımının oyuncuları geliyor. Erling Haaland çok yüksek seviyeli olacaktır. Kevin De Bruyne, kaleci Henderson, Cancelo var. Cancelo da sol bekte oynar, sağ bekte oynar. Manchester City futbolcuları da çoğu hafta formda gelmekte. Ruben Dias oyunun önemli stoperlerinden bir tanesi. Foden o da etkili. Rodri ve Akanji. Yarın Manchester City takımında gelecek futbolcular bunlar. Haftanın dikkat çeken dizilişlerine de baktığımızda ilk sırada belki de haftanın dizilişi diyebiliriz. 3 ofansif orta sahalı oynayabildiğimiz bu diziliş. Kolombiya Ligi'nden Manizales B ismindeki takımı seçmemiz gerekiyor. 2 santrafor arkasında 3 ofansif orta saha oynayabiliyoruz. 4-3-1-2'nin 3 ofansif orta sahalı versiyonu. Güzel bir sistem. İstersek ofansif orta sahaları da göbek yapabiliriz. Çek Cumhuriyeti'nden Sparta Prag takımını seçersek santrafor arkasında 2 ofansif orta sahalı. Genelde bu diziliş kanatlı olmakta. Bu sefer kanat değil de ofansif orta sahalı oynayabiliyoruz. Slovakya milli takımının dizilişi de yine bu şekilde. Bu hafta 3 ofansif orta sahalı 2 tane dizilişimiz var. İkinci diziliş ise bu. İngiltere Ligi'nden Nottingham RV takımını seçmek gerekiyor. Bir santrafor arkasında 3 tane ofansif orta saha yan yana sıralanmış. Arjantin Ligi'nden Argentinos Juniors takımı da
3-2-4-1 dizilişiyle oynamakta. Bir arkadaşımız geçmişte yorum yazmıştı. Ondan dolayı ben bu dizilişi de göstermek istedim. Kanatlı, 2 ofansif orta sahalı bir dizilişimiz. 2 ofansif orta sahalı kanatlı ama böyle orta taraf biraz geride konumlanmış. İleride 2 santraforlu dizilişimize baktığımızda Japonya'dan Shonan Bellmare ismindeki takım da bu iş Japon takımı ismine benzemiyor. Acaba sponsor falan mı aldı? Normalde Japon takımları daha farklı isimde bulunuyordu. Latin harflerini çevirdikleri için de belki böyle olabilir. Meksika liginden Atlas takımını seçtiğimizde ise 2 santrafor arkasında 2 ofansif orta sahalı 5-1-2-2 dizilişini kullanabiliriz. Geçtiğimiz günlerde Konami'nin 2000 futbol puanı hediyeli bir kampanyası vardı. Ben bununla alakalı bir video paylaşmıştım. Belki izlemeyen arkadaşlarımız vardır, belki de yapamayan arkadaşlarımız vardır. Bu hala devam ediyor. Hemen göstereyim. Konami bu hediyeyi eFootball Asya sayfasından paylaştı. Asya kıtasındaki ülkelere hitap ediyor ama hepimiz bu hediyeyi alabiliyoruz. Asya şampiyonası ile alakalı bir kampanya. Paylaştıkları linke tıkladığımız zaman Konami'nin resmi web sitesine bizleri yönlendiriyor. Ben bu linki videonun açıklama sayfasına da ekleyeceğim arkadaşlar. Burada yapmamız gereken Konami ID kullanarak giriş yapın diyor. Buna tıklıyoruz. Örnek olarak yedek bir hesabımın bilgilerini yazdım. Şifresini de girdim. Buraya login diyorum. Sonrasında açılan sayfada da bu şekilde bir görüntü bizleri karşılıyor. 2000 futbol puanı aldınız demektir. Yapmamız gereken sadece bu. Konami ID yaptığımız mail adresini ve şifreyi gireceğiz. O kadar. Başka da bir şey yok aslında. Bu şekilde 2000 futbol puanı alabiliyoruz. Bunun son süresi ayın 20'siydi. Bu perşembeye kadar da süremiz devam etmekte. Aldıysak sadece bir kerelik veriliyor. İkinciye vermemekte oyun. Almayan arkadaşlarımıza duyurulur. Belki sınırda puanı olan arkadaşlarımız vardır. Mağazadan oyuncu alacaksınızdır. Bu 2000 futbol puanı işinize yarayabilir. Son olarak Konami bir de oyundan silinecek futbolcuları açıkladı. Fakat şu şekilde açıkladı. Resmi web sitesinde bir arama motoru ekledi. Silineceğini düşündüğümüz futbolcuları buradan aratabiliyoruz. Ve genelde şu futbolcuların silindiğini görüyoruz. Konami'nin anlaşmalı olmadığı bir takıma gitmişse futbolcu onu siliyor. Ben efsaneviler içerisinde yakalayamadım. Bazı efsanevileri arattım ama sililenlere denk gelmedim. Mesela Borussia Dortmund'a transfer olmuş Süle var. Geçtiğimiz dönemlerde Bayern Münih'teydi. Belki de elimizde Süle'nin Bayern Münih kartı olabilir. Fakat şu an Bayern Münih'te değil, Borussia Dortmund'a transfer oldu. Süle'ye baktığımızda aratalım. Süle diye yazıp aratalım. Bir de Süle diye yazıp aratalım. Örneğin Süle diye yazdığımızda Süle çıkmadı. Süleymani diye Paraguaylı bir futbolcu geliyor. Süle yazalım. Hadi Ü'yle değil de U'la yazdığımızda gelecek mi? Yine bu şekilde gelmiyor. Diğer ihtimaller gelmekte. Süleyman, Süleymanov, Süleyman gibi futbolcular geliyor burada. Fakat Süle gelmiyor. Borussia Dortmund takımı Konami'nin anlaşmalı olmadığı bir takım. Alman milli takımı geldiği zaman bazen ondan dolayı getiriyordu. Fakat Marco Reus örneğin hiçbir zaman gelemiyor silindikten sonra. Hummels milli takımıyla gelmişti. Arattığımız zaman Hummels'in de kartı yok. Örneğin Hummels'i de silecektir. Borussia Dortmund'da Emre Can da vardı. Emre diye aratsak sadece bu futbolcu çıkıyor Dinamo Zagreb'den ya da Can diye aratalım. Soy isimle de futbolcuları kaydedebiliyorlar. Bu isimler geliyor ama Can deyince de ilk harfleri Can olanlar da çıktı. Bizim ülkemizdeki futbolcular da örneğin geliyor. İstanbul Başakşehir'den filan. Soy isimlerini kaydetmekte. Cannavaro filan da var. Evet burada Emre Can ama burada yok. E harfiyle başlayanlara baktık. Cannavaro, Kampolat var Kasımpaşa'dan. Borussia Dortmund'a transfer olanları görmemekteyiz. Her Alman futbolcu silinmiyor. Örneğin Werner yazdığımızda Timo Werner Chelsea takımında başarılı olamadı ne yazık ki. Başarılı olmasını çok istemiştim. Benim beğendiğim oyunculardan biriydi. Sempati duyduğum isimlerden birisiydi ama olmadı Chelsea'de. Leipzig takımına geri döndü. Almanya ligine geri döndü. Fakat Werner var. Timo Werner takımı gözükmüyor. Çünkü Leipzig Konami ile anlaşması yok. Konami sadece 3 Alman kulübüyle anlaşmalı. Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Wolfsburg takımı. Bu 3 kulüp dışındakilerin takımları gösterilmiyor. Fakat Timo Werner hala oyunda devam etmekte. Bazı Alman futbolcuları, Alman takımlarında oynayanları Konami oyundan çıkaracak. Futbol 2023'teki gelişmeler bunlardı arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım. Son olarak Bartın'da yüreklerimizi dağlayan bir maden kazası oldu. Ve orada birçok madencimiz, emekçimiz hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Yaralılarımıza da Rabbim en yakın zamanda şifa nasip eylesin. Sevdiklerine, ailelerine de Allah'tan sabır diliyorum. Hoşça kalın.